Duyuruyu değerli izleyicilerimize sunacağım. Buyurun, çok güzel olur efendim. Evrensel duyuru. Kur'an'a ve Muhammed'in peygamberliğine nasıl inanabiliriz? İşte şahitlik burada başlayacak bak. Bak, tarihsel bilgi, tartışılmaz, itiraz edilmez bilgiler veriyorum. Mekke denilen kentte bir çocuk doğdu. Dedesi ona Muhammed adını koydu. Babası Abdullah henüz o doğmadan 3 ay evvel ölmüştü. Bu yetim çocuk annesi Amine ile birlikte dedesi Abdülmuttalib'in himayesinde büyümekteydi. 6 yaşına gelince annesi de öldü. İyice yetimleşti. Günleri dedesinin develerine, bağına, bostanına bakmakla geçmekteydi. Dedesi de ölünce bu defa amcası Ebu Talib'in himayesine kaldı. Peygamberi herkes en az bu kadar bilecek. Bilmesi lazım. Evet. Peygamberimizi herkes en az bu öz bilgi kadar bilecek, mümkünse de detaylandıracak. Doğduğu, büyüdüğü kentten hiç ayrılmadı. Herkesin gözü önünde hayat sürdü. Çağdaşları doğumunu, büyümesinin her aşamasını çok iyi biliyordu. Kendilerinden biriydi. Okula gitmedi. Kimseden dil bilgisi, edebiyat, tarih, hukuk, sosyoloji, pedagoji gibi dersler almadı. Çevresinde bulunan Yahudi ve Hristiyanlarla, onların dinleriyle, kültürleriyle hiç ilgilenmedi. Herkes bunun tanığı idi. Gayet akıllı, dürüst, ahlaklı, çalışkan, güvenilir bir delikanlı olmuştu. 25 yaşlarındayken o kentin zengin dullarından Hatice ile evlendi. Mutlu bir evliliği vardı. Bu evlilikten de 6 çocuğu oldu. Hatice'nin ticari işlerini yönetti. 40 yaşına gelince bir anda mükemmel dil bilgisi kurallarına uygun, tüm edebiyatçıları şaşkına çevirecek derecede edebi, içerisinde en üst seviyede hukuk, tarih, felsefe ve sosyoloji bilgi ve ilkeleri olan, tüm toplumları aydınlatmaya, mutlu etmeye yönelik hiç çelişkisi, tutarsızlığı bulunmayan sözler söylemeye başlayıverdi. Herkes şaşırdı kaldı. Bunun nasıl olduğu kendisine soruldu. Nasıl olduğunu kendisi de açıklayamadı. Sadece bunlar bana vahyediliyor. Bir anda bilmediğim bir güç tarafından beynime kazınıyor. Ben de dile getiriyorum diye cevap verdi. Kimliğine, kişiliğine güvenerek kendisine birkaç inanan olduysa da o günkü çoğunluk inanmadı. Yalanladı, arkasında var olduğunu düşündükleri yerli ve yabancı akıl hocalarını aramaya koyuldu. Gözetim altına aldılar. Aylarca, senelerce kontrol altında tuttular. Ama Muhammed'in arkasında bunları kendisine öğretebilecek yerli ve yabancı kimse yoktu. Zaten o çağda o yöredeki hiçbir insan onun naklettiklerini bilmiyordu, dolayısıyla da öğretemezdi. Bu adam üstelik öğretecekleri karşılığında herhangi bir ücret de istemiyor, kendi tertemiz öz varlığını davası uğruna insanlık için harcıyordu. Kendisine vahyolunan o mucize, içerik ve yapısal olarak bilgilerin adı Kur'an'dı. Hayatının o dönemine kadar kitap, dil bilgisi, edebiyat, iman, yani din, hukuk, felsefe, tarih, sosyoloji, pedagoji bilmeyen bir kimsenin Kur'an denilen bilgileri uydurması elbette ki mümkün değildi. İşte din literatürüne vahye muhatap olmuş böyle kişilere Resul, elçi, nebi, peygamber denilmektedir. Ancak Kur'an incelenmeden Kur'an'ın hak kitap olduğuna inanmak, ayrıca Muhammed'in geçmişi, kimliği, kişiliği, Kur'an'ı tebliğ aşamaları araştırılmadan Muhammed'in peygamberliğine inanmak, kişileri ikna olmuş bir mümin yapmaya yetmez. Dolayısıyla vahye muhatap olmadan önceki özelliklere sahip bir Muhammed'in, Kur'an gibi içinde evrensel birçok bilgiyi bulunduran ve sosyal yaşam hakkında tartışmaya meydan vermeyecek pek çok ilke içeren bir kitabı kendiliğinden veya bir başka insandan ders alarak
insanlara tebliğ edemeyeceğinin müşahede edilmesi gerekmektedir. Bunun yolu ise Kur'an'ın iyice incelenip anlaşılmasıdır. Çünkü Kur'an'daki ancak 20. yüzyılda ortaya çıkarılmış bazı bilimsel gerçeklerin varlığı, bu kitabın bir insan tarafından vaz edilemeyeceğinin ispatına yetmektedir. Diğer taraftan, Kur'an mükemmel bir öğüt ve yasa kitabıdır da, mesela daha 600'lü yıllarda köle edilmenin insana yakışmayacağını bildiren bu insanlık dışı müesseseyi reddetmiş yasa kitabı, gösterdiği en doğru yollarla kendisine uyan insanları rüşte erdirmiş, psikoloji, felsefe, mantık yani ahlak kitabı, düzeltmeye yönelik işler yapmayan, hakkı, doğruluğu, adaleti ve gayretli çalışmayı birbirine tavsiye etmeyen, uygulamayan değil, bireylerden oluşan toplumların kayıp içine olacaklarını bildirmiştir. Bunlar ve Kur'an'daki diğer öğütler hakkında üzerinden 14 asır geçmesine rağmen modası geçmiş nitelemesi yapılamadığı gibi insanlığın sonuna kadar da eskiyemeyeceği hususundaki ahlaki mutabakatlar mevcuttur. Sonuç olarak Kur'an iyice incelenip anlaşıldığında görülecektir ki bu kitap ancak tek yaratıcı Allah tarafından gönderilmiş ve Muhammed bu mükemmel kitabın insanlığa tebliğ ile görevlendirilmiş ve yine Allah tarafından seçilmiş bir elçidir. Evet. Evet, bu öz bilgiyi her Müslümanın dediğim gibi her haliyle her zaman Bilmesi